Aylarca şişkinlik yaşıyorsunuz. Pantolonlar olmuyor. Hazımsızlık geçmiyor. Gazdır diyorsunuz, geçer diyorsunuz. Ama şunu net söyleyeyim, kadınlarda en ölümcül jinekonkoloji kanser çoğu zaman işte böyle başlıyor. Merhaba, ben iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Serhat Demirer. Bugün sizlere over kanseri yani yumurtalık kanserini anlatacağım. Bu videonun sonunda hangi belirtileri asla hafife almamanız gerektiğini çok net bileceksiniz. Bu kanalda amacımız korkutmak değil, farkındalık oluşturmak. Over kanseri neden bu kadar tehlikeli? Çünkü çok geç fark ediliyor. Vakaların yaklaşık %70'i tanı anda zaten ileri evrede. Yani 3. veya 4. evrede oluyor. Peki neden böyle? Çünkü erken evrede ya hiç belirti vermiyor ya da verdiği belirtiler çok sıradan. Şöyle ifade edeyim. Şişkinlik, hazımsızlık, sık idrara çıkma. Kim bunları kanserle ilişkilendirir ki? Yani sorun belirtilerin olmaması değil. Bu belirtilerin önemsenmemesi. Şimdi lütfen özellikle kadın izleyiciler dikkatle dinlesin. Over kanserinde en sık görülen belirti karında şişkinliktir. Öyle geçici değil. Haftalarca, aylarca süren bir şişkinlik. Bununla birlikte hazımsızlık, gaz, mide problemleri ama öyle bir iki ilaçla geçen türden değil. Kasıkta ve alt karında dolgunluk hissi, sürekli baskı, çabuk doyma, yemeğin yarısına doydum demek. İşte bunlar çok önemli belirtiler. Özellikle kabızlık ve ara ara ishal ya da normalden daha sık idrara gitme ihtiyacı. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda vajinal kanamanın olması. Bunlar asla normal kabul edilemez. Altın kural şu ki bu şikayetler ayda 12 günden uzun sürüyorsa, giderek artıyorsa ve geçmiyorsa mutlaka doktora başvurulmalı. Peki doktora gittiğinizde ne yapıyoruz? Öncelikle ayrıntılı bir jinekolojik muayene. Bununla birlikte ultrason, gerekirse tomografi ve MR. Kan testlerinde en sık baktığımız tümörler CEA ve CA125 dediğimiz tetkikler. Ama şu net söyleyeyim, tek bir testle tanı koymuyoruz. Hepsini birlikte değerlendiriyoruz. Over kanseri tanısı alan bir hasta ilk olarak ne yapmalı? İlk duygu genelde paniktir. Bu çok normal. Ama şunu bilerek başlayalım. Over kanseri tedavisi olan bir hastalık. Ya bu tedavi adım adım planlanmalı. Birinci ve en önemli adımı bu alanda deneyimli bir merkezde değerlendirilmek. Çünkü over kanseri her yerde aynı şekilde ameliyat edilebilen bir kanser değil. Ameliyatın kalitesi hastalığın gidişatını doğrudan etkiler. İkinci adım patoloji raporların, görüntülemelerin eksiksiz değerlendirilmesi. Öyle rastgele değil, planıyla ilerlenmeli. Tedavinin bel kemiği çoğu zaman ameliyattır. Amaç nettir. Vücutta gözle görülebilir tümör bırakmamak. Biz bunu optimal sitoredüksiyon cerrahi diyoruz. Ne kadar az tümör kalırsa kemoterapinin başarısı da o kadar artar. Bu nedenle ameliyat mümkünse jineko-onkoloji deneyimi olan ekipler tarafından yapılmalı. Bazı hastalarda ameliyat hemen yapılır. Bazı hastalarda ise tümör yükü çok fazlaysa ya da hastanın genel durumu o an uygun değilse önce kemoterapi verilir. Sonra ameliyat yapılır. Bu bir geri adım değildir. Bu akıllıca bir stratejidir. Ameliyattan sonra sıra genelde kemoterapi gelir. Over kanseri kemoterapiye duyarlı bir kanserdir. Çoğunlukla bu kemoterapileri damardan veririz. Ama bazı hastalarda kemoterapiyi doğrudan karın içine verdiğimiz de oluyor. Buna intraperitoneal kemoterapi diyoruz. Ve yine bazı hastalarda ise ameliyat sırasında sıcak kemoterapi yani HIPEC uygularız. Ama her hasta için her yöntem uygun değildir. Son yıllarda asıl fark yaratan kısım ise akıllı ilaçlar. Bu yüzden over kanseri hastasına genetik testler çok önemli. Özellikle BRCA1 ve BRCA2 mutasyonları. Bu mutasyonlar varsa PARP inhibitör dediğimiz bazı akıllı ilaçlar devreye girer. Bu ilaçlar hastalığın tekrar etmesini ciddi şekilde geciktirir. Bazı hastalarda ise tümörün damarlarını hedefleyen ilaçlar kullanırız. Ve bazı hastalarda yine hastanın kendi immün direncini kullanırız. Yani artık tek bir tedavi yok. Tedavi tümörün biyolojisine göre şekilleniyor. Hastaya, kişiye özel tedaviler. Tedavi sürecinde hasta ne yapmalı? Birincisi tedaviyi yarım bırakmamalı. Yani etkiler yönetilebilir. İkincisi kulaktan dolma bilgilerle değil doktoruyla ilerlemeli. Üçüncüsü beslenme mucize yaratmaz ama tedaviyi destekler. Akdeniz tipi beslenme, yeterli protein, hafif ama düzenli egzersiz ve belki de en önemlisi psikolojik destek almaktan çekinmemek. Bu bir zayıflık değil, bu tedavinin bir parçası. Tedavi bittikten sonra da takip çok önemlidir. İlk 2 yıl daha sık olmakla birlikte 2 yıldan sonra da 6 ayda bir kontroller mutlaka devam edilmeli. Her kontrolde ne yapıyoruz? Muayene yapıyoruz, kan tetkiklerine bakıyoruz. Özellikle tümör markerlarına CEA, CA125 dediğimiz ve gerekirse görüntülemeler yapıyoruz. Ve şunu çok açık söyleyeyim, bu videoyu özellikle kadınlar için çektim ama aynı zamanda eşler, çocuklar, aileler için. Eğer sizde ya da bir yakınınızda bu belirtilerden biri varsa lütfen ertelemeyin. Doğru merkez, doğru ekip ve doğru tedaviyle bu yol birlikte yürünür. Aklınıza takılan tüm soruları yorumlarda belirtin. Hepsini tek tek cevaplayacağım. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.